Herkese merhaba arkadaşlar. Tavşanın İzinde kanalına hoş geldiniz. Bugün birçoğumuzun kafasını kurcalayan bir konuyu konuşacağız sizinle. Yavru kopaylar bir usta köpekle mi ava çıkmalı yoksa tek başına mı ava çıkmalı? Bu konu hakkında birçoğunun belki kendi yöntemleri vardır, uyguladığı şeyler vardır, emin oldukları vardır. Biz de dilimizin döndüğünce kendi inandığımız doğruları uyguladığımız doğruları sizlere aktaracağız. Belki bu işe yeni başlayacak arkadaşlara bir yol gösterici olur, bir fikir edinmelerine yardımcı oluruz. Amacımız kimseye bir şey öğretmek değil. Aksine biz avcılığın sürekli öğrenmek olduğunu savunanlardanız. Hazırsanız başlayalım. Şimdi yavru bir kopayı ele aldığımızda önce yavruyu tanımadan karar vermememiz gerekir. Yani bu süreç yavrunun karakterine göre kimi yavru sakindir, kimi yavru daha hareketlidir, kimi yavru daha cesurdur, kimi yavrunun özgüveni yüksektir, kimisinin daha ağırbaşlı yavrulardır. Öncelikle yavruyu tanımamız lazım. Usta köpekle ilk avın artıları nelerdir, eksileri nelerdir? Önce bundan başlayalım. Bir usta yavru köpeğe avı öğretir mi? Öğretir. Koku nasıl bulunur? İz nasıl sürülür? Tavşan nasıl kaçırılır? Puskundan tavşan nasıl alınır? Bunları bir yavru bir usta köpeğin yanında izleyerek öğrenebilir. Yani yavru kendine güveni olmayan biraz ürkek bir yavruysa izleyerek öğrenebilir. Ama burada şu dezavantajları vardır. Yani burada usta köpeği de iyi tanımamız gerekir. Usta köpek çok baskın bir köpekse yavruyu bastırabilir. Yavruyu tembelleştirebilir. Hatta yavru soyakta ses bile vermeyebilir. Bu köpeği tembelliğe de alıştırabilir. Yani ben aramayayım, o bulsun diyebilir yavru. Yani her usta köpek iyi bir öğretmen olmayabilir. Usta köpek seçimini çok doğru yapmamız lazım. Peki yavrunun tek başına av yapması nedir? Yani cesaretin bedeli nedir? Yavruyu yalnız başına çıkarmak risktir ama faydası da çoktur. Kendi izini bulur, kendi sesiyle tanışır, kendi yolunu çizmeye alışır bir yavru. Bu özgüveni kuran köpek de gelecekte sağlam bir köpek olmanın adımlarını atmış olur. Biz burada ne yapmamız lazım? İlk avlarında, ilk 3 avında, 5 avında, 10 avında neyse köpekten çok bir şey beklememiz lazım. Sabırsız olmamamız lazım. Ve sürekli köpeğe destek olmamız lazım. Yani bu süreci de bu şekilde götürebiliriz. Peki gelelim en doğru yöntem nedir? En doğru yöntem bana göre, benim görüşüm. Yavruları önce yalnız başına 3 avında, 5 avında tabi arazide gezinebilecek olgunluğa ulaşması lazım. Yalnız götürüp yavruların hareketlerini gözlemlemeli. Gezmesini öğreniyor mu? Yavaş yavaş soya tutmayı öğreniyor mu? Kendi başına tutmayı öğreniyor mu? Bunları gözlemlemeliyiz. Akabinde yine biraz önce bahsettiğim gibi dikkatli seçilmiş, ona uygun bir usta köpekle birkaç ava, 3-5 ava çıkarmamız, köpeklerin uyumluluğunu gözlemlememiz gerekiyor. Yani usta köpekle eneğin çalışmasını, uyumunu gözlemlememiz gerekiyor. Sadece usta köpeğe bakarsak, eneği desteklemezsek bu süreçte eneğe biraz yazık etmiş oluruz. Sürekli desteklememiz lazım. Ona arkasında olduğumuzu, yani müdahale etmeden komutlarla hafif hafif arkadan desteklememiz lazım eneğimizi. Bu şekilde yavaş yavaş bazen usta köpekle, bazen de tek başına merayı tanımasına, avı tanımasına yardımcı olmamız lazım. Usta köpekle mi tek başına mı sorusunun yalnızca bir cevabı yok. Ama siz yavrunuzu iyi gözlemlerseniz yöntemin de en doğrusunu kendiniz bulabilirsiniz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kaç tane yavru yetiştirdiniz? Yavrunuzu ilk eğitimine nasıl verdiniz? Kimle ava çıkardınız? Gibi gibi bu tarz tecrübelerinizi de yorumlarda aşağıya yazabilirsiniz. Bunun üzerine konuşabiliriz. Herkese iyi akşamlar. Ben Fevzi Aras. Tavşanın İzinde kanalındaydınız. Tavşanın izinde, doğanın sesinde kalın. Herkese rastgele.